Deliberately throw punches on the back of the head. Protect yourselves at all times. Touch gloves. Merhaba Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Elif Nur Turhan'ın IBF'te Dünya Şampiyonluğundaki ilk unvan koruma mücadelesi geride kaldı. Avustralyalı Jensen'le karşı karşıya geldi. Aynı gecenin içinde Çeçen Dünya Şampiyonu IBF'te süper yarı orta sikletin kralı durumunda bulunan Murtazaliyev de Josh Kelly ile ringe çıktı. Seconds out. Round 6. Acayip bir geceyi geride bıraktık arkadaşlar. Neler oldu, kim kazandı, nasıl kazandı şimdi sizlere anlatıyorum. Elif Nur Turhan IBF'te hafif siklette dünya şampiyonluk maçı için heyecan doruktaydı. Bu Cumhuriyet tarihimizdeki profesyonel boksta elde etmiş olduğumuz ilk dünya şampiyonluğunun ilk unvan korumasıydı. Yer İngiltere, Newcastle kenti ve Newcastle Arena'da Elif Nur Turhan ringe altın rengindeki kostümüyle ve kıyafetiyle geldi. Altın Türk lakabıyla bilinen Elif Nur Turhan'a da bu kıyafet çok yakışmıştı. Jensen ise yeşil ağırlıklı bir kostüm tercih etti. Incredible story. She's in the Australian Defence Force Army. Ve ikisi yüz yüze geldiler. Maç başlamak üzereydi. Heyecan doruktaydı ve herkes Elif'in nasıl bir knockout çıkaracağını merak ediyordu. Ama sevgili arkadaşlar, izleyicilerin, dünyadaki Elif Turhan hayranlarının çok ciddi bir bölümünün bilmediği bir şey vardı. Biz bir önceki yayınımızda bunu anlatmıştık. Ne demiştik? Elif Nur Turhan ateşler içinde, öksürükler içinde gribal enfeksiyon yaşıyordu ve haftayı bu şekilde geçirmişti. Maçın iptal olma durumu bile vardı. Ancak Elif Nur Turhan bu maça çıkmak istediğini ve kesinlikle ringde olmak istediğini söyleyince maç gerçekleşti. Tartıda bile çok büyük sıkıntılar yaşandı. Maçtan bir gün önce Elif Nur Turhan tartıya çıktığında kiloyu tutturdu ama 4 kilo gibi farklı bir kiloyu vermek zorunda kaldı. Çünkü hastalık döneminde sevgili arkadaşlar ter atamıyorsunuz, bir türlü kiloyu suya atamıyorsunuz. Böyle bir durum oluyordu ve maalesef o kiloyu verirken de çok ciddi bir güç kaybı yaşadı. At the end of 2025 in Monaco, Taylor Genson says she's one-dimensional and that she'll win every second of every round to become world champion tomorrow night. Elif Nur Turhan maç içinde rakibini birkaç kez çok sert yakaladı. Ancak eski gücünde olmadığı için Jensen yıkılmadı. Daha önce Shauna Brown'la maç yapmış ve 2-1 kaybetmişti rakibine Jensen. Aynı Shauna'yı Elif Nur Turhan knockout etmişti. Herkes birinci roundda Jensen'i knockout eder Elif Turhan diye düşünüyordu. Ama böyle olma ihtimalinin biraz zayıf olduğunu neden anlatmıştık? Çok ciddi bir güç kaybı yaşadı Elif Nur Turhan. Bu sebeple de karşılaşma puana gitti. Puana gittikten sonra karar açıklanırken kalbimiz duracak gibi oldu. Bir hakemi açıkladılar. 97-93 kim kazandı? Jensen kazandı diye bir anons geldi. John Basili, 97-93 Genson. Arkasından 98-92 Elif kazandı diye bir anons duyduk. 98-92 Turhan. Wow, what a difference. Arkadaşlar bunun ikisinin arasında yani siyahla beyaz kadar fark var. Bir hakem neyi izledi, bir hakem neyi izledi. Olacak şey değil. Şimdi 3. hakeme gidiyoruz. And Michael Alexander scores this contest 96-94 for your winner by split decision. O da 96-94 Elif Nur Turhan deyince gerçekten büyük bir krizi atlattık. And still the IBF lightweight champion of the world, Elif Nur Turhan. Bir anda Jensen kazandı diye anons edilseydi şampiyonluk gitmişti. 2 hakem Elif'e, 1 hakem rakibimize verdi ve bu şekilde karşılaşmayı
kazandık ve Elif Nur Turhan unvanını korumayı başardı. İlk unvan koruma mücadelesinde Avustralyalı'yı puanla yendik. The champion Elif Nur-Turhan by 2 rounds, and it's probably just about fair. It was an okay fight. Elif Nur Turhan karşılaşmanın sonrasında Türk bayrağımızı aldı ve ringin ortasında yine tur atmayı ihmal etmedi. I think she did enough to win, and I think that 97 rounds just really edged it for the champ. Thanks, Sonny. Well, it's amazing, isn't it, Addy? Çok enteresandır sevgili arkadaşlar. Maç sonrasında röportajlar bekledik. Bu gerçekleşmedi. Karşılaşmanın öncesinde bir İstiklal Marşı bekledik. Yine olmadı. Yani milli marşlar, rakibimizin de marşı. Olmadı. Ve sevgili boks severler, mücadele bu şekilde sona erdi. Ne mutlu ki enerjisini tasarruflu kullandı. Maçın 10 roundunda istediğini tam olarak yapabildi mi? Hayır. Ama şöyle bir şey oldu bence. Elif Nur Turhan'ın bu beklenmeyen performansı Caroline Dubois, ne bileyim Terry Harper veya Stephanie Hearn tarafından mutlaka takip edilmiştir. Ve onlar Elif'le maç yapmak için şimdi sıraya girecekler. Aa Elif işte bakın biz onu yeneriz gibi bir düşünce içine gireceklerdir. Aksi takdirde Elif'le kimse maç yapmıyor. Düne kadar hiç kimse teklifini kabul etmedi. Beatrice Ferreira rövanş yapacak. Ayyuka çıktı, kız piyasada yok. Öylesine herkesi nakavt ediyordu geçen sene Elif. Şimdi hastalığından haberdar olmayanlar bu performansını, yani Elif'in kötü performansı olarak değerlendirirlerse müthiş tuzağa düşmüş durumdalar. Onlar da Elif'in diri, kuvvetli, hasta olmadan çıktığı bir mücadelede yıkılacaklardır yine. Öyle söyleyeyim sizlere. And still the IBF Lightweight Champion of the World, Elif Nur-Turhan. Ve gecenin ana maçına geçiyoruz. Gecenin ana maçında Çeçen boksör Murtazaliyev, Bahram Murtazaliyev, IBF'te süper yarı orta siklet şampiyonluk kemerini korumak için ringdeydi. Rakibi Joshua Kelly, Josh Kelly, İngiliz. Ve bu iki boksör karşı karşıya geldiler ve gecenin ana maçını yaptılar. Çeçen boksör Murtazaliyev karşılaşmaya iyi başladı ama çok kötü götürmeye devam etti. 4. roundda Joshua Kelly Bahram Murtazaliyev'i yıkmayı başardı. Nice moving on the back foot, and he just walked Murtazaliyev onto a lovely jab. Herkes şokta, bütün dünya şokta. Maçın favorisi durumda bulunan Murtazaliyev yıkılmıştı. Ama çok enteresan bir yumrukla. Yani o da zaten maçın gidişatında knockdown'dan sonra dönünce, ayağa kalkınca bu ne biçim knockdown niye saydınız gibi gülmeye başlamıştı Murtazaliyev. 9. round gelip çattığında bu kez Murtazaliyev Josh Kelly'yi yatırdı. Hakem saydı. Sol kroşe fenaydı. But Kelly is up to it. That's it. Got him. And he's bundled down and he's going to be counted. Aynı round içinde Murtazaliyev bir kez daha devirdi. Hatta knockout hakemi anons yapmaya başladı. 1, 2, 3 diye. Ama Michael Alexander maçın hakemi hayır bu knockdown değil dedi. Fighter, but it's a 10-out round and it could be Stepped on his toe. He's going to get Ayağına basma gibi bir durum da söz konusuydu galiba orada. O yüzden bunu saymadılar. Karşılaşmanın geneli itibariyle Tony Bellew'in puanlaması vardı. Açık ara önde götürüyordu. Sonra 94-94'e bağladı. Sonra 114-112'ye bağladı. Ve Josh Kelly'nin kazandığına hükmeden bir puanlama yaptı. Tony Bellew biliyorsunuz Cruiserweight'te dünya şampiyonluğu yaşamış çok usta bir boksör. Puanlamada 2-0'lık üstünlük söz konusuydu. Yani bir hakem beraberlik vermiş, iki hakem bir boksörü şampiyon ilan etmiş. Polonyalı hakem beraberlik kararı verdi 113-113. Pavel Cardini, 113 even. Amerikalı hakem 115-111 ile Josh Kelly'yi şampiyon ilan etti. John Basili, 115-111. Ve İngiliz hakem Steve Gray 114-113 ile Joshua Kelly'yi şampiyon ilan etti. Ve Murtazaliyev maalesef çok sevdiğim bir kardeşimizdir. Şampiyonluğunu getirdi. Yeni dünya şampiyonu Josh Kelly oldu. And the new IBF Junior
Ama şunu içtenlikle söyleyeyim. Bu maçın hakkı Josh Kelly'nin şampiyonluğu değildi. Bana kalırsa kıl payı da olsa 1-2 round fazlasıyla da Murtaz Aliyev bu şampiyonluğu hak eden taraftı bence. Ev sahibi olmanın avantajları, organizatörün İngiliz olması ve bir sürü sebeple Çeçen boksör İngiltere'de Newcastle'da çok ciddi derecede yalnız bırakıldı. Ve şampiyonluğunu bence tribünlere, coşkuya, heyecana ve şova, ambiyansa kaybetti. İnşallah bir rövanş olur. Çok zevkli maçtı bu arada. Bu arada Joshua Kelly'nin performansına bayıldım. Özgüvenine hayran kaldım. Gerçekten maçı başından sonuna kadar götürmeyi başardı. Kazandı mı? Bence kıl payı kaybetti. Ama burada hakemlerin 2 tanesi ona şampiyonluğu armağan ettiler. Ve Murtaz Aliyev'in şampiyonluğu artık bir rövanşa kalmış oldu. Yeni bilgiler varsa, ek bilgiler varsa aşağıda paylaşırsanız sevinirim. Maç biter bitmez sıcağı sıcağına bu bilgileri sizlere aktarmış oldum. Eksik bilgi verdiysem, yanlış bilgi verdiysem de düzeltebilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın ki sizlere bu yayınlar geldiği zaman ding diye böyle anında bilgi gelsin. Umut Kılıçarslan'ın söylediği gibi hype'lamayı unutmayın. Hype'layın, ayıp etmeyin. Neydi? Hype etmezseniz ayıp edersiniz zaten. Hype etmezseniz ayıp edersiniz. Öyle diyor. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.